Tolga Özbek Ekstra kanalından herkese merhaba. Bu kadar güler yüzlü başladım ama aslında bugün keyifsiz bir haber aldım. Uzun yıllardır İsveç'te Stockholm'de Arlanda Havalimanı'nın hemen yanında bulunan bir Boeing 747 vardı ve bu otel haline getirilmişti. Uzun yıllardır açık olan ve benim de bir gece kalmanın hayalini süsleyen bu otel ne yazık ki iflas etmiş, kapanma kararı almış. Artık o uçak parçalanacak ve hurdaya gidecek. Elde edilecek gelir şirketin zararlarını kapatmaya kullanılacak. İsterseniz bugün videoda bir Boeing 747 nasıl otel haline getirildi? Biraz da ülkemize bakalım bunlarla birlikte. Malum ülkemizde birçok yerde işte restoran, kafe haline getirilen uçaklar var. Bunların hikayesini birlikte izleyelim. Boeing 747 1960'ların sonunda ortaya çıkıp uzun yıllar dünya havacılığını yakından ilgilendirmiş bir uçak modeli. Boeing'in en önemli uçak tasarımlarından bir tanesi. Jumbo jet olarak adlandırılıyor ve en belirgin özelliği de ön tarafındaki ikinci kat. Ben bunu devenin hörgüçüne benzetiyorum. Rakibi Airbus A380'i çıkardı ama ne yazık ki piyasa şartları bu her iki 4 motorlu uçağın çok uzun süre yaşamasına imkan vermedi. 747 için daha ne kadar yaşayacak diye haklı olarak serzenişte bulunabilirsiniz. Artık Boeing 747'ler hızla azalıyor. Neredeyse yolcu olarak uçan sayı çok azaldı. Biraz kargoda kullanılıyor muhtemel. Önümüzdeki yıllar içerisinde gökyüzünden kalbimizin bir köşesine doğru seyahat edecek. Aslında otel fikri İsveçli bir yatırımcı Oscar Dios'un aklına 2007 yılında geliyor. Stockholm Arlanda Havalimanı'nda artık uçuş ömrünün sonuna gelerek emekli olmuş bir Boeing 747-200 görüyor ve bu uçak artık uçacak durumda değil ve satışa çıkartılmış durumda. Kendisi gidiyor bu uçağı yaklaşık 3 milyon dolar vererek satın alıyor ve hemen aklında da bir fikir hayata geçirmek var. Bu uçağı bir otel haline getirmek istiyor. Uçak hemen havalimanının yanında kiralanan araziye çekiliyor ve çalışmalar başlıyor. Tam 2 yıl sürüyor çalışmalar. Mimarlar bir proje geliştiriyor. Uçağın ana yapısını bozmadan içine konulan otel odalarıyla birlikte farklı bir hizmet vermeyi hedefliyor. Dünyada zaten baktığınız zaman özellikle havalimanlarının etrafında oteller dikkat çeker. Buralar aktarma noktasıysa, büyük havalimanlarıysa otele gelip gidenler çok olur. Bazen de oteller iptal edilen, rötarlar nedeniyle verilen tazminatlar açısından yolculara sunulan bir hizmet olarak havayolları tarafından hemen hızlı bir şekilde yolcular alınır ve burada kalmaları gerçekleştirilir. Havacılık meraklıları için tabii 747 gibi hazırlanmış bir otel odasında kalmak çok çok keyifli. Otel haline getirilen Boeing 747 33 odalı bir tasarımla birlikte yolculara sunulmaya başlandı. Bunlardan bazısı tek yataklı, bazısı suite olarak adlandırılan çift yataklı olarak hizmet verdi. Ama otelin en çok ilgi çeken odası o üst katta hemen kokpitin yer aldığı özel bir oda haline getirilmiş özel bir tasarımdı. Kokpiti göstergeleriyle korunurken hemen biraz gerisinde de çift kişilik bir yatak konulmuştu. Bu da dünya basınında hem influencerlar olarak adlandırılan sosyal medyada binlerce kez videosu yapıldı, fotoğrafları çekildi ve oldukça meraklılar tarafından ziyaret edildi. Aslında 2009 yılında başlayan otelin bu yolculuğu 2020 yılına kadar oldukça iyi gitmişti ve yavaş yavaş da yatırımcısına para kazandırır hale getirilmişti. 2020'nin başından itibaren dünyaya etkisini altına alan salgın yani pandemiyle birlikte birçok otel grubu ciddi anlamda mali sorunlar yaşamaya başladı. Çünkü seyahatler durdu, otelde kalma kuralları çok katılaştı. Ek maliyetler otel işletmecilerin belini bükmeye başladı. İşte o zaman Boeing 747 ile hizmet veren otelin açıkçası ciddi anlamda ekonomik problemler yaşamaya başladı ve ne yazık ki bu aradan geçen 5 yılda da bir türlü mali anlamda belini doğrultamadı ve sonunda da 17 Mart 2025 tarihi itibarıyla iflas ettiğini açıkladı. Otelin 800 rezervasyonu halen duruyor. Onlara para iadesi nasıl yapılacak? Şirketin durumu nedir? Bunlarla ilgili birçok soru işareti mevcut. Ama verilen karar şu ki arazinin tekrar geri dönüştürülmesi açısından uçağın hurdacılara satışı gerçekleştirilecek ve büyük bir bölümü alüminyum olan parçalar sökülüp eritilecek ve daha sonra hurda olarak satılacak. Amaç burada şirketin borçlarını, alınan ödemelerin ödenmesini sağlamak ama bu uçağı hurda olarak verdiğiniz zaman
ödediğiniz milyon dolarlar anca size birkaç bin dolar olarak geri dönüyor. Geçmiş olsun diyelim. Ticarette böyle şeyler meydana geliyor. Ama benim de en büyük hayallerimden biri bu otel odasında kalmak. Hatta kokpitinde bir gece geçirmekti. Ne yapalım? Nasip değilmiş diyelim. Gelelim ülkemize. Ülkemizde de özellikle uçakların alınıp restoran, kafe yapılması oldukça bir dönem popülerdi. Türkiye'de havacılığın büyümesiyle birlikte şirketlerin hizmet dışına çıkardıkları yolcu veya kargo uçakları geri dönüşüm şirketleri tarafından satın alınıp meraklıların hizmetine bu şekilde sunuluyordu. Ama tabii o uçağı devasa geniş gövdeli uçaklar tercih ediliyor ağırlıklı olarak. Kesip havalimanından çıkarmak, kanatlarını parçalayıp o götürülen yerde tekrar montajı bizler açısından da çok haber değeri olduğu gibi kolay da bir işlem olmuyordu. İşte bunları yapan Tekirdağ'da bir köfteci, Konya'da, Kayseri'de, farklı illerde kafeteryalar, restoranlar oluşturuldu. Bunlar kısa sürede önce ilgi görse de daha sonra bu gerçekten uçakları bakmak hiç kolay değil. Hemen bir modifikasyon yapamıyorsunuz veya üzerinde bir işlem gerçekleştirmek kolay değil. Elde tutmak oldukça zor. Bir yerden sonra da hava şartları artık metalin yanlış işlenmesiyle birlikte o parçalar üzerinde etki göstermeye başlıyor. Zamanla ilginin azalmasıyla birlikte o işletmelerde yavaş yavaş gözden düşmeye başlıyor ve ne yazık ki birçoğunun da sonu hurdacılara satılarak eritilmek oluyor. Fikir güzel ama ticari anlamda ne kadar başarılı olur? Bu işleri yapan arkadaşlar daha ağırlıklı olarak hesabını kitabını yapacaktır. Sonuçta benim bildiğim bir konu değil. Buna yatırım yapıyorlarsa bir bildikleri vardır diyorum. Boeing 747'ye gökyüzünde elveda derken şimdi otel olarak da vedamızı yaptık. Bakalım dünyada başka nerede var? Ben bu hayalimi nerede gerçekleştiririm? Onu herhalde önümüzdeki yıllar içerisinde sizlerle başka bir video ile belki de yeniden paylaşma imkanına sahip olurum. Tolga Özbek Ekstra'da farklı içerikler yapıyoruz. Sivil havacılığa bakıyoruz. Bazen belgeseller hazırlıyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olun ve sorularınızı lütfen bu videonun altına yorum olarak yazın.